Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz bu kalpli motifin anlatımını yapacağım. Son zamanlarda çok trend oldu bu motif ve yapmam doğrultusunda da istek olduğu için de hemen birlikte bu motifin anlatımını sizlerle yapacağım. Ben bir tane ördüm. Şöyle arka tarafa alarak bir taneyi de sizlerle birlikte öreceğim. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle kullandığım elimde olan iplerle çalışıyorum. Size şu iple örün diye bir kural koymayacağım. Dilediğiniz ip türleriyle örebilirsiniz. Koton iplerle çalışabilirsiniz. Farklı iplerle. Ben bunu nako pırlanta ile örüyorum. Şöyle açık bir renk yine tercih ettim. Yine tığım 2,5 milim bir tığla çalışacağım. Hemen başlamak istiyorum. İlk şöyle düğüm atıyorum. Zincir olarak bunu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen İlk zincir içerisine şöyle iki dalını birden tam içerisine kapatacağım. Bir halka oluşturduk. Bir zincir çekiyorum. Bu ipimi de arkada yürüteceğim. Bakın ilk sık iğnemi yaptım. 2, 3, toplamda 12 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tane yaptım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, şu ilk zincir içerisine kaydırma ilmeğiyle geçiyorum arkadaşlar. Burayı da bakın burada bir ilmeğimiz oluştu. 12 tane bununla birlikte oluyor. Yani çektiğim bir zincir ile birlikte yaptığım ilk sık iğne ile birlikte toplamda 11 sık iğne. Buraya birleştirdiğimde şu ilmeğim 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sık iğneye denk gelmiş oluyor. Şimdi hemen 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir kez dolayıp hemen birleştirdiğim yer, bakın ilk ilmeğime önce bir, sonra iki, sonra iki, üç seferde çıktım, trabzanlarımı yapıyorum. Bir kez doluyorum. Bir, bir. Bu şekilde aynı yuvaya başta çektiğim 4 zincirle birlikte bu şekilde 3 kez 3 seferde çıktığım trabzanlarımı 4 tane daha yaparak çektiğim zincirle birlikte beşliyoruz bunu. Bakın 5 tane trabzanım oldu. Başta çektiğim 4 zincirle birlikte. Siz bunu ikili trabzan da yapabilirsiniz ama şu kalp görüntüsü hani daha büyük motif olsun istediğim için ben bunu 3 seferde çıkıyorum. Bu şekilde daha uygun gördüm. 3 zincir çektim. Yine tığıma ipimi bir kez doladım. 1 2 zincir atlıyorum, sık iğne. Üçüncü sık iğne içerisine yine aynı 3 seferde çıktım. Üçlü trabzan yapıyorum. 5 aynı yere 5 kez bunu tekrar ediyoruz. 5 tane üçlü trabzan. Üçlü trabzan dediğimde şu tığıma bir kez dolayıp, normalde üçlü trabzanlarımız bizim iki kez dolayıp yaptığımız trabzanlar, ama ben bunu bir kez doluyorum ipime ama 3 seferde çıkıyorum. Bakın önce bir ilmek çıkıyorum, sonra 2, sonra kalan 2'ye. Bu şekilde üçlü trabzan olmuş oluyor. Hemen şu ipimi açıp geliyorum. 1 2 3 zincir çektim, tekrar 1 2 sık iğne atlayıp üçüncünün içerisine yine 5 kez üçlü 3 seferde çıktım, trabzanlarımı yapıyorum aynı sık iğne içerisine. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. İlk sıramız sık iğneydi, 12 sık iğne ile başladık. Sonrasında ikinci sıramız böyle beşerli trabzanlar yaparak ilerliyoruz. Arada 3 zincir çektim, 1 2 üçüncü sık iğne içerisine yine 5 trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Arada 3 zincir çektim ve burada ilk çektiğim 4 zincirlik kısmın ilk
yani dördüncü zincirine, ilk demeyeyim, tam tepesine, dördüncü zincir tepesine sabitledik. Bu şekilde orta kısmını ayarlamış olduk. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Eğer siz ikili trabzan yapacaksanız 3 zincir çekerek bu başlangıç sıra başlarını yapın arkadaşlar. Ben 3 seferde çıktığım için trabzanlarımı 4 zincir çekiyorum. Uyum sağlasın trabzan boyuna, diğer trabzan boyunda olsun diye hepsi. Yine tığıma ipimi bir kez doluyorum. Bakın bu çektiğim zincir tepesine şu 4 zinciri bu zincir tepesindeki trabzan sayıyoruz. İkinci trabzanımı hemen ikinciye, bakın sıradaki trabzan tepesine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Hemen yine bakın üçüncü trabzana geçtik. Tam 5 trabzan sayıyorduk. Bu ortadakine geçiyoruz. Bu ortadakine yine biz arttırma yapacağız. Tam 5 tane yine üçlü trabzan yapıyoruz. Üçüncü trabzan tepesine 3, 4 ve 5 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi kalan iki trabzanımızın ikisine de tek tek trabzanlarımızı yapıyoruz. Toplamda 7 tane trabzanımız olmuş olacak bu sırada arkadaşlar. Bu sırayı da sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yine arada 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektim. Hemen bakın diğer 5 trabzanımın ilkine bir trabzan yaptım. Yanındakine yine bir tane. Üçüncüye geldiğimizde tam ortaya 5 tane trabzan yapacağız. Bu ortadaki üçüncü trabzan tepesine. 2, 3, 4 ve 5. 2, 5. Şimdi sıradaki iki taneye tek yapıyoruz. Bu sırada 7 demişim arkadaşlar. Özür diliyorum. Bu sırada toplamda 9 tane trabzanımız olması gerekiyor. Şimdi ben de dalgınlığıma geldi. Bakın 1, 2 taneyi tek battık. Tam ortadaki trabzan tepesine 1, 2, 3, 4, 5 tane. Aynı tepeye 5 trabzan, sıradaki 2 trabzana yine tekli batarak 9 trabzan elde ediyoruz bu sırada. Sonuna kadar gelelim. Aralarda 3 zincir çekerek yine burada birleştirme noktasında birleştirelim. Sonraki sırada yine birlikte örmeye devam edelim. Evet, sonuna geldik. 4 dilimden oluşan bu kısmı tamamladık ve 3 zincir çekiyorum. Yine bakın 1, 2, 3, 4. zincir tepesine burada kapatacağız. Kaydırma ilmeğiyle kapattım. Burada yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu sırayı yine bakın yanındaki trabzana hemen bir trabzan, yanındakine yine üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncü trabzanımı yaptım. 9 trabzanın tam 5. trabzana geldiğimizde yine artırmamız olacak. Yine aynı yere tam ortadaki 5. trabzan tepesine 5 tane yine üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. 4. sıramız, özür diliyorum. Sık iğne sırasıyla başlamıştık. Sık iğne 5 trabzan, 9 trabzan. Burada toplam 4, 8, 13 trabzana çıkartmış olacağız. 9 trabzanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya 5.'yi yapıyoruz tam ortaya. 9, 13 trabzanda bu sırada olmuş olacak. Kalan 4 taneye yine tek batıyoruz. Tam 5. trabzan tepesine 5 tane yapıyoruz. Sağda ve solda 4 tane trabzanımız tekli ilerleyecek. Bakın 4 taneye tek battım. Ortadaki tam tepe noktasına 5 tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim yine arada. Diğer karşıdaki kalbimizin ilk trabzanını yaptık. Sıradan ikinci trabzan, üçüncü trabzan, böyle 4 tane tekli yapıyoruz. Beşinciye bakın arkadaşlar. Tam beşinciye 5 tane aynı yere yine trabzanlarımızı örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Kalan 4 taneye yine tek tek trabzan yapıyoruz. Her birinin tepesine bir tane trabzan yaparak bu şekilde
dilimlerimizi oluşturuyoruz. Evet. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu sırayı yine buralarda yaptığımız işlemi aynı buraya kadar yaparak ilerleyelim. Evet arkadaşlar, sonuna yine geldim. Bakın hemen tam 4. zincir tepesine 3 zincir çektim. Yine arada birleştirdim. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 5. sıramıza başlıyoruz. Hemen yanındaki trabzan tepesine artık tek tek toplamda şu 7. trabzana kadar örüyoruz. Tek trabzanlarımızı tam ortasına yine geliyoruz. 1 2 3 4 5 6, bakın 7. geldim. Tam ortada 7 trabzan yaptıktan sonra 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı noktaya, şu trabzanı yaptığım yere bir trabzan daha yapıyorum ve bundan sonra kalan 6 trabzanımı da örerek 7 bu tarafta 7 o tarafta trabzanlarımız oluyor. Aralarda 5 zincir çekiyorum tepe noktasına. Evet, şimdi yine 3 zincir çektim. Diğer kalp motifime geçiş yaptım. Yine 7. trabzanı yapana kadar tek tek örüyoruz. 4 5 6 7. trabzanımız tam orta noktasında. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Sıradaki 6 trabzanı, kusura bakmayın boğazım gıcık oluyor. Şöyle sırayla 6 trabzan daha yapıyoruz. Tek tek kalan 6 trabzanımızı hızlı geçiyorum. Buralar zaten çok basit. Bu ilk dilimde ne yaptıysak aynısını burada da yaparak ilerliyoruz. Ben 2 tane göstermek istiyorum garanti olsun diye. Şimdi yine arada 3 zincir çekiyorum. Diğer dilimimize geçiyoruz. Sonuna kadar bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, yine sonuna geldik. 3 zincir çekerek 4. zincir tepesine kapattım. Böyle motifimizin orta kısmını oluşturduk. Artık ne yapacağız? Kalp ayrımlarımız olacak. Şurada belirginleştireceğiz. Bu 7 trabzanlı kısımları toplayarak kalplerimizi oluşturduğumuz sıramız bu sıra olacak. Hemen başlıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim arkadaşlar. Bakın yine sıradaki trabzan içerisine önce 1 çıktım, sonra 2, tığımda 2 ilmeğim kaldı. Sıradaki trabzan içerisine önce 1, sonra 2, tığımda 3 ilmeğim kaldı. Sıradaki trabzana batıyorum, önce 1 ilmek çıkıyorum, sonra 2, tığımda 4 ilmeğim var. Sıradakine batıyorum, 1 2 çıkıyorum, tığımda her bir trabzanda bir tane ilmek tığda bırakıyoruz. Bu toplamda 7 trabzanımızı hepsini topluyoruz. Bakın 7.'ye battım. Önce 1 sonra 2 çıktım. Tığımda toplamda 7 tane trabzanım kaldı. Sonrasında hepsini birlikte çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Ve burada kalplerimizin yani ayrım yaptık. Bir alt sırada araya böyle 5 zincirlik bir boşluk vardı. Bu sırada 6 zincir çekip hemen bu zincir içerisine yine üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine aynı boşluğa bir üçlü trabzan daha yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Hemen bakın kalbimizin diğer 7 zincirlik karşı taraftaki bu kanadına geçiş yaptık. İlk trabzanım ipimi, tığımı bir kez doladım ipimi. İlk trabzan tepesine yine 1 çıkıyorum, 2 çıkıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğimi bırakıyorum.
Yine ikinci trabzana 1 çıktım, 2 çıktım, 3 ilmeğim kaldı. Yanındakine yine aynı şeyi tekrarlıyoruz. 2 kez çıkıp tığımda 4 kalıyor. İpimi aldım. 1, 2, 5 kaldı. İpimi tığıma doluyorum bir kez. 1 çıktım, 2 çıktım, 6. Bakın şöyle tekrar etmek istiyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum arkadaşlar. Burada ilk etapta 7 ilmeğimiz ama burada 4, bundan sonrası o başlangıç sırası olduğu için 7 oldu. Burada artık tığımda ilmek sayımız 4, 8 taneye çıktı. Bundan sonraki sıralarda hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın bu arada motiflerimizin aralarındaki üçer zincirlik böyle köprüler var. Hemen bu 3 zincirlik boşluğun içerisine yine üçlü trabzan yaptım. 6 zincir çekerek 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Ve sıradaki bakın kalbimizin ilk 7 trabzanlı kısmına geçtik. Yine aynı şekilde bakın 2 seferde çıktım, 2 kaldı. 2 çıktım, 3, 4, 5, 6, 7. Bundan sonra 7 ilmeğimiz olacak. Sadece ilk dilimimizde 7 taneydi. Pardon 8 olacak tığımızda ilmek sayımız. İlk başlangıçta 7 idi. Şöyle hepsini birlikte çıktım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tam bu 5 zincirlik boşluğa yine üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip diğer kanadımıza geçtik. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Hep 2 2 çıkıp bir tane ilmeğimi tığda bırakıyorum. Sadece başlangıçta 2 ilmeğim olmuş oluyor. Sonraki trabzanlarda bakın 1 çıktım, 2 ilmek çıktım. Bu ilmeğim tığımda kalacak. 1, 2, üçlü trabzanlarla ilerlediğimiz için ben bu şekilde yine üçlü trabzanla sisteminde eksiltmeyi de yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın yine aynı bağlantı noktasını yapacağız buraya. Bu sırayı da sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine sıradaki dilimimize geçiş yaptık. Hemen bakın kalplerimiz nasıl kapatmaya başladıkça belirginleşti. Kalp görüntüsü artık olmaya başladı. Sonuna kadar bu sırayı tamamlayalım. Sonrasında bir üst sıraya yine devam edeceğiz. Evet, sonuna geldim. Bakın 5-6 zincirli bu 3 zincirlik noktaya bir bağlantı oluşturdum. Yine 6 zincir çekiyorum. Tam kalbimizin başladığımız zincir tepesini kaydırma ilmeğiyle tamamladık. Bu sırayı da bu şekilde ördük. Son sıramızı öreceğiz artık. Eğer siz zincir sayılarını az gelirse elinizle alakalı sıkıysa 7 zincirde çekerek yapabilirsiniz bu sırayı. Bir üst sırayı da zaten ben bu sırada 6 idi. Bir üst sırada bir tane daha arttırıp genişledikçe motifimiz zincir sayısını da arttırıyorum. Daha böyle dengeli oluyor. Bir üst sırada 7 zincirle buralara devam edeceğim. Dediğim gibi siz eğer eliniz sıkıysa bu sırayı 7, bir üst sırayı 8 zincirle de yapabilirsiniz. Şimdi son sıramıza geçiş yaptık. Bunun için de hemen şöyle ne yapmıştık? Buraya kapattım. Bakın zincirimin düz tarafına doğru battığım yer belli olsun diye şöyle kaydırma yaparak ortaya kadar geleceğim. Bir tane daha 6 zincirdi. 3. zincire kadar kaydırma ilmeğiyle geldim. Buraya geldikten sonra hemen ne yapıyoruz? Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine tığıma ipimi dolayıp bakın tam bu köşedeki ortada olan bu yuvamıza
Yine üçlü trabzan yapıyorum. Bu kez 7 zincirle 4, 5, 6, 7 yine aynı yere, köşe noktası burası zaten. Üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa sık iğne ile kapattım. Bu şekilde köşe noktasını oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Sıradaki bakın tam şu arada 6 zincirle yaptığımız 2 tane yuvamız vardı. Tam bunun içerisine sık iğne ile kapattım. 4, 5, 6, 7 zincir. Sıradakine yine böyle boşluklarımıza kapatıyoruz. 4, 5, 6, 7. Hemen diğer köşe noktasına geldik. Bakın. İlkine sık iğne ile kapattım. 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tam tepedekine trabzan yapıyorum üçlü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine aynı noktaya üçlü trabzanı yaparak tam köşeyi, tepeyi oluşturduk. 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Sıradaki boşluğa sık iğne ile kapattım. Sadece tepe noktalarında 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Diğerlerini hep 7 zincir çekerek sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar boşluklara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıradakine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her boşluk içerisine 7 zincirlik yuvalar oluşturuyoruz. Yani şu tam köşe noktasından şuradan şunu da şöyle köşeye batıp göstermek istiyorum. Trabzanlarla yaptığım tam şu köşe noktalarından aralarda 3 tane böyle e, boşluklar, yuvalar olacak. Diğerleri zaten köşe noktalarına denk geliyor. Bu şekilde bakın arkadaşlar, sonuna kadar ilerleyelim. Dediğim gibi eğer siz zincirleriniz eliniz sıkıysa, motifiniz tam böyle orantıda olmadıysa zincirleri 8 zincire çıkarabilirsiniz. Bu sırada bir alt sırada 7 yapabilirsiniz. Bunu arttırarak da devam edebilirsiniz. Bu motifi daha büyük yapmak istiyorsanız, örnek veriyorum, bir kırlent motif olarak tam böyle ön kısımda bu zincirleri her sırada arttıra tamamını birkaç sıra daha zincirle işleyebilirsiniz. Çok farklı iplerle yapabilirsiniz bu motifi. Polyester, makrome, koton iplerle, ne bileyim yani her türlü örgüye uygun bir motif, hırka olarak kullanabilirsiniz. Battaniye olarak yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi. Yani her yaptığınız ürüne göre ipini de ona göre kullanacaksınız. Örnek veriyorum, bebe battaniyesi yapacaksanız bebe yünüyle, hırka, bluz yapacaksanız koton iplerle çalışabilirsiniz. Yine kırlent yapmak istiyorsanız dekoratif, kalın, daha kalın makrame, pamuklu soft iplerle yapabilirsiniz. Çok güzel, çok amaçlı bir motif. Çok istendi. Bunu hatta ben kanalımda paylaştım. Yapay zeka olarak kısa bir video paylaşmıştım bu motifle ilgili. Çok istek alınca ben de motifi birebir aynısını sizlerle, motifin aynısını yapmaya çalıştım. Bu şekilde sonuna kadar ne yaptıysak buraya kadar gelelim arkadaşlar. Motifimizi tamamlayalım ve videomuzun kapanışını yapalım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Örnek veriyorum, eklemek istiyorsunuz. Şu köşeye geldiniz. Yine motifleri birbirine eklediğinizde şu köşelerden öre öre eklemesini de yapacaksınız. Bunu hatta yani ekleme videolarım motifli bandanalarda da var. Bununla ilgili YouTube'dan yardım alabilirsiniz motif ekleme konusunda. Ben sadece naçizane sizlerle motifin yapımını sizlere göstermek için bu videoyu çektim. Sonuna kadar gelelim, devam edelim. Evet, son 7 zincirimi çekip bakın bu kaydırma yapıp gelmiştim 3 tane ilk yuva içerisine. Buraya kapatacağım. Yine kaydırma ile ipimi kesiyorum. Eğer ekleyecekseniz tabii ki de bunu bir köşesine, kenarını ekleyerek motiflerinizi çoğaltabilirsiniz. Farklı battaniye vesaire, hırka, bu tür örgüler yapacaksanız. Böylelikle motifimizi tamamladım. Hemen ipimi temizliyorum. Evet, şöyle bakabilirsiniz. Buna hafif bir ütü yaptım. Gayet muntazam, örgüsü çok güzel, çok hoş görünen bir motif. Büyüklüğü bunun
Eğer bu üçlü trabzanla yapacaksanız hemen sizlere ölçmek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle ölçüyorum. Toplamda 14 santim. 14 santim, yani 4 köşesi 14 santimlik bir uzunlukta üçlü trabzanla yaparsanız tabii ki de bu kullandığınız ipe, tığa göre de motiflerde büyük küçük olabilir. Kullandığınız ip kalınsa daha büyük düşebilir, ince ise daha küçük olabilir. Ben üçlü trabzanda yapmamın sebebi, siz daha küçük olsun istiyorsanız tabii ki de ikili trabzanla da yaparsanız bir tık daha küçülecektir motifiniz. Bunu ayarlayarak siz büyük ya da küçük isterseniz daha kalın tığlarla, örnek veriyorum 2,5 değil 3,5-4 milim tığlarla da örüp motifinizi daha büyük yapabilirsiniz ya da daha ince iplerle daha da küçük yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. İp ve tığ seçiminize göre değişkenlik gösterir arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu şekilde kalpli, çok istenen bu viral olan kalpli motifimizin yapımını da tamamladık. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.